Bozkurt, Türk, Moğol ve Altay mitolojisinde kutsal hayvan ve ulusal sembol. Bozkurt ve Puskurt olarak da söylenir. Bozk askır, çalkurt sözcükleri yine aynı anlama gelir. Moğollar börteçine, börteşina, börtöşono derler. Gökkurt veya gökbörü, kökbörü tabiri de yine niteleyici olarak kullanılır. Peki kurdun, özellikle de Bozkurt'un neden Türklerin simgesi olduğunu hiç merak ettiniz mi? Gelin kurdun, özellikle de Bozkurt'un neden Türklerin simgesi olduğunu beraber inceleyelim. Merhaba, ben tarihçi, kişisel tarihçiniz. Yol gösterici, kutlu kurt, tüm Türk ve Moğol boylarının ortak ongunudur. Bazı Türk ve Moğol boyları, soylarının bu kutlu varlıktan türediğine inanırlar. Çoğu zaman soyun bir kolu gökkurttan, diğer kolu ise gökgeyikten gelmektedir. Kurt sürülerinin başında bulunup idare eden kurtlara da gökkurt denilir. Kaskır ve börü kelimeleri de değişik lehçe ve şivelerde kurt demektir. Bozkurt gökyüzünü temsil eder. Alageyik ise yeryüzünün simgesidir. Göktürklerin gök mavi bayraklarında kurtbaşı resmi vardır. Savaşçılığı ve savaş ruhunu, özgürlüğü, hızı, doğayı temsil eder. Türk ulusunun başına bir iş geldiğinde, bir tehdit belirdiğinde ortaya çıkar ve yol gösterir. Çadırların önüne tepesinde altından kurtbaşı bulunan direkler dikilir. Savaş ruhu tanrısı kurt görünümüne bürünür. 6. yüzyıla ait bir taş anıtta kurttan süt emen bir çocuk betimlenmektedir. Erenler, evliyalar zaman zaman kurt kılığına girerler. Bozkurt'a Gökoğlu da denilir. Halk kültüründe bozkurt dişinin cepte taşınmasını nazardan koruyacağına inanılır. Yakut metinlerinde bozku olarak bahsedilir. Kırgızlarda Bozkır'da gezerken kurt görmek uğurdur. Rüyada kurt görmek de yine hayra yorulur. Hamile kadının nazardan korunması için yastığının altına kurt dişi veya derisi koyulur. Kurdun koyun sürüsüne dalması veya ahıra girmesi bereket sayılırdı. Başkurt rivayetlerine göre kurt onların atalarının önüne düşerek yol göstermiştir. Bu nedenle kendilerine başlarında kurt bulunan anlamına gelen başkurt denmiştir. Hilal taktiği veya Turan Türk taktiği adı verilen yarım çember ile düşmanı ortaya alıp çemberi kapatma stratejisinin kurtlardan görülerek ilk defa Türkler tarafından uygulanmıştır. Bozkurt, Türklerin ulusal sembolüdür. Tarih öncesi dönemlerden beri Türklerce kutsal sayılmıştır. Bozkurt'un kutsal sayılmasının ve Türklerin ulusal sembolü olmasının en önemli nedeni Türklerin bir Bozkurt'un soyundan geldiklerine inanmalarıdır. Bozkurt, bugün Türk milliyetçiliğinin sembolüdür. Atatürk tarafından da ulusal sembol ilan edilmiş ve birçok yerde kullanılmıştır. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türk parası üzerine Bozkurt resimleri basılmıştır. Türeyiş Destanı adıyla bilinen hikaye aslında Cao Cao'nun yaratılış destanıdır. Çin vakainamelerinden Wei kitabı ve kutsal hanedanlar tarihinde yer almaktadır. Bu destanda erkek kurt rol oynamaktadır. Hing-Nu Tanyusu'nun güzel iki kızı varmış. Tanyu onları Tanrı'ya sunmaya karar vermiş. Ülke sınır üzerinde yüksek bir kule yaptırmış ve Tanrı'dan kızlarını kendisine eş olarak alması için yalvarmış. Onları götürüp kuleye bırakmış. Yaşlı bir kurt kulenin dibindeki mağaraya yerleşmiş. Kızlardan biri kurdun Tanrı olduğunu zannetmiş. Ablasının karşı çıkmasına rağmen kuleden inmiş. Kurdun karısı olup çocuğunu doğurmuş. Bozkurt Destanı adıyla bilinen hikaye aslında Aşina'nın yaratılış destanıdır. Çin vakainamelerinden çoğu kitabı Kuzey Hanedanlar Tarihi ve Sui kitabında yer almaktadır. Bu destanlarda dişi kurt rol oynamaktadır. Ülke, komşu ülke tarafından yok edilir. Bu kıyımdan sadece 10 yaşlarında bir oğlan sağ kalır. Askerler küçük olduğundan onu öldürmeye kıyamaz ve ayaklarını, Sui kitabında kollarını da keserek bataklık bir yere bırakır. Orada bir dişi kurt çocuğu etle besler. Çocuk ergenlik çağında 13-14 yaşında kurtla birlikte olur ve küçük çocuk kurdu hamile bırakır. Komşu ülke yeniden adamları göndererek onu öldürtmek ister. Adamlar kurdu da öldürmek ister. Kurt Karahoca ülkesindeki Kuzey Dağı'na, Sui kitabında Karahoca'nın kuzeybatısına kaçar. Dağda bir mağaranın içinde çayılarla kaplı ve yüzlerce mil genişliğinde dört tarafı dağlarla çevrili bir düzlük var. Kurt mağaranın içine saklanır ve 10 erkek çocuk doğurur. 10 erkek büyür. Dışarıdan kız alıp evlenirler ve eşlerini hamile bırakırlar. Bundan sonra her biri bir soy sahibi olur. Bunlardan biri de Aşina'dır. Bunların oğulları ve torunları çoğalır. Birkaç nesil geçtikten sonra mağaradan çıkarlar. Daha sonra Cücenleri demirci olurlar. Türkler önce Hing-Nu'nun kuzeyindeki Şu ülkesinden çıkmıştır. Kabilenin büyüklerinden Abangbu 17 kardeşinin biriydi. Bunlardan biri Yiz-Hinishidu kurttan doğmuştur. Bangbugiller kötü huylu oldukları için ülkesi yok edildi. Nishidu rüzgarları ve yağmurları çağırabilirdi. Yaz tanrısının kızı ve kış tanrısının kızı olmak üzere iki eşle evlendi. 400 erkek çocuğu doğdu. Bunlardan biri Baihong, büyük beyaz kuş oldu. Başka biri ise Afushui, nehir ile Jianshui, nehir arasında Kigu adını aldı. Başka biri ise Chuzeshui, nehirde. Diğeri Jian Sichus Eshishan, dağda ikamet etti ve bu kişi Daer'dir. Dağın tepesindeki Abangbu'nun kabilesinde su
Soğuk Çi vardı. Çin vakainamelerinden Şiçi ve Han kitabında yer alan Wusun ile ilgili destanda karga ve dişi kurdun bir çocuğu beslediği aktarılmaktadır. Wusun kralı Kunmo'nun babası Hyungnu tarafından saldırıya uğramış ve öldürülmüş. Kunmo bırakılmış. Karga etle ve kurt ise sütle beslemiş. Hyungnu tanrısı Kunmo'nun tanrı olduğunu zannederek yanına alıp büyütmüş. Ergenekon destanı adıyla bilinen hikaye Göktürk destanıdır. Komşuları tarafından tuzak kurularak yok edilen Türklerden geriye kalan birkaç kişinin saklanmak için dağlık bir alanda yol aramasıyla başlar. Dağların arasında gizlenmiş bir ova bulan bu Türkler oraya yerleşir ve çoğalır. Yüzyıllar sonra oraya sığmaz hale gelince çıkmak isterler. Ancak çıkışı bulamazlar. Bunun üzerine çevredeki dağların demir madeninden yapıldığını fark ederler ve demiri eriterek çıkarlar. Çıkışta kendilerine Börteçeni adında bir erkek kurt rehberlik eder. Tuva Türklerinde kam algıçları, şaman duaları, içinde kök börü ve kuğu börü, doğru kuba renkli kurt şeklinde kurt tanıtması bulunur. Tanrı'nın habercisi olarak eski Tuva sözlü geleneğinde bozkurt bulunurdu. Eski Kırgız Türkleri büyük kahramanlardan, bahadırlardan börü veya kökbörü olarak adlandırırlardı. Kazak, Kırgız ve kurt kardeştir şeklinde bir de halk arasında söz vardı. Kurt, büyüklük, yiğitlik manalarındadır. Destanlarda bahadırlar için gökgeleli kurt deyimi kullanılmıştır. Manas destanında Manas Han, kurt gözlü, kır bıyıklı, börü közlüğü, kuğumurut olarak tarif edilir. Manas atamızın okları için de börü tildü, çal yıba, kurt dili kırok denilir. Manas'ın oğullarına Kökbörü Sultanım diye hitap edilirdi. Kıpçak Türkleri veya Kumanlılar'da Bozkurt'un önderlik rolü 2. yüzyıl ortalarına kadar gitmektedir. Kurttan yardım istendiğine dair kayıtlar bulunmaktadır. Kaşkayı Türklerinde kurdun uğur getirdiğine inanılır. Sürülerin birer koruyucusu var ve bu koruyucu kurttur. Bu yüzden kurda kurşun atmak uğursuzluk getirir ve sürünün yok olmasına neden olur. Çocukların nenni beşiğinden kurt eli asılır. Ayrıca çocuk cesur olsun diye kurt ciğeri yedirilir. Kaşkayı halılarının etrafında bütün halıyı çevreleyen bir desen bulunur ki bu desenin adı alakurttur. Alakurt bir kale şeklinde olan halıyı korumaktadır. Kaşkayı Türklerinde kurtla ilgili bazı atasözleri de bulunmaktadır. Onun kurdu ulamış deyimi birinin şanslı olduğu durumlarda söylenir. Düşte rüyada kurt görmek uğurlu sayılır. Abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi, sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi, bizi paylaşmayı ve Patreon'da bize destek olmayı unutmayın.